Merhabalar. Evet, gördüğünüz üzere bugün bulutlu süveterlerle geldim. Ee, Ben iki tanesini ördüm. Üçüncüyü beraber öreceğiz. Bunlar üç tane torun için. Üç tane torunum var. Büyüğünü ördüm. Küçüğünü ördüm. Ortancayı da beraber öreceğiz. Öncelikle göstereyim. İpimiz Himalaya Stalux. Şişimde 7 numara. Aslında 6 numara diyor ama benim elim sıkı olduğu için 7 numarayla daha hoşuma gitti. Eğer eliniz sıkıysa benimki gibi 7 numarayla örebilirsiniz. Ama bol ve gevşek örüyorsanız 6 numara ideal. Şimdi bu ördüğüm 14-15 yaş için süveterime ölçülerini vereyim. Ben bunu 60 ilmekle başladım. Lastiğimiz fantezi lastik. Göstereceğim biraz sonra. Sonra 50 sıra düz diğer renk iplikle ördüm. Önce arkayı örüyoruz. Koltuklarda 5, 3, 2, 1 ilmek eksiltip 40 sıra daha örüp omuzlarda 15 ilmek bıraktım. Ortayı kestim ve başka şişe geçirdim. Sonra önü örüp ikisini beraber birleştirdim. Evet, bu süveterimizde 1-2 yaş için bunu da 50 ilmek başladım. 30 ilmek düz örüp koltuklarımı 3-2-1 kesip 20 sıra örüp bunu da aynı şekilde omuzlarda arkayı bekletip önü de örüp sonra birleştirdim. Şimdi 5 yaş için örmeye başlayacağız. Ben şöyle daha önce yaptım. Ben size lastiği göstermek için göstereyim. Şöyle biraz ilmek alıp nasıl yapıldığını. Öncelikle şöyle alıyorum. 2 tane ilmeğim oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bunu 60 ilmek yapalım. Sonra fantezi lastiğin nasıl yapıldığını göstereyim. 60 olan ilmeğimizi öncelikle şöyle ters alıyorum. Burada sadece yapılan işlem düzü böyle değil, buradan da değil, şöyle üstten alıyoruz. Tersi aynı şekilde alıyorum. Düzü böyle değil, böyle üstten alıyorum. Ters aynı, düz üstten. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters. Şimdi ikinci sırayı da göstereyim. İlk ilmeğimizi boşaldım. Tersi şuradan alıyorum. Düzü bakın buradan geçirip üstten alıyorum.
Tersi normal alıyorum. Düzümüzü üstten alıyorum. Anca 3. 4. sırada belli olacak. Şöyle öreyim ben çabuk çabuk. Üçüncü sıramıza geçtim. Tersi aldım. Düzü üstten böyle çıkarıyorum. Evet, lastiğimiz böyle oluyor. Bu 60 ilmek lastiğimizi 11 sıra örüp sonra diğer rengimize geçiyoruz. Düz örüyoruz diğer rengimizi 40 sıra örüp orada şöyle göstereyim. Düz ördüm. Burada 4, 2, 2, 1 kesip 30 sırada örüp 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 ilmek ördüm. Ortasını kestim. Burada da 12 ilmek örüp bıraktım. Önce arkamızı örüyoruz demiştim. Bunu eğer başka aynı şişten 7 numara şişimizden yoksa başka şişe takıp böyle kenara bırakıyoruz. Şimdi öne geçtik. Önümüzde ben aynı şekilde 60 ilmek geçirdim. Kırk sıra örüp koltuk kesme sırasına geldim. Orayı beraber yapalım. Şimdi koltuğumuz nasıldı? Şunları ben kenara alayım. 4 2 2 1. Yalnız bu arada 60 ilmeğimizin ortasına şöyle bir kanca geçirelim. Tam 30 ilmek bu tarafta, 30 ilmek bu tarafta. Çünkü buradan da ön yakayı ayıracağız. Şöyle göstereyim. Bir tane kestim. 2 3 4 4 tane ilmek kestim. Dönüşte de diğer tarafta 4 tane ilmek keseceğiz. Hem bu koltuğumuzu ön taraftan keserken ön yakayı da ayıracağız. Aynı sırada. Evet. Şimdi yarıya geldik. Buradan da ben 2 tane alıp bu tarafı ayırıyorum. Dönüşte bu tarafa başka bir tel takacağım. Böyle yürüteceğim.
bu şişimizi bırakalım. Şimdi tekrar 7 numara şişimizle buradan da 4 tane ilmek eksiltelim. Bir, iki, üç, 4. Diğer ilmekleri aynı şekilde örüyoruz. Evet, ayırdığımız yere geldim. Şimdi buraya başka ip takacağım ben. Mavi ipi hiçbir yerde bulamadım. Çarşıya çıktığımda mavi ip sorduğumda hemen bulut mu yapacaksınız diye sordular. Demek ki herkes yapmış. Biz çok geç kaldık. Ama bu penye ipi bulduğuma çok seviniyorum. Çünkü 4 mevsim kullanılabiliyor ve çok yumuşacık. Şimdi her iki tarafımızdan 4, 2, 1, 1 diye ilmek kestim. Onları yaparken de bu ortadaki her örgü başlangıcımında birer tane de burada kestim. Dönüşte bu taraftan kestim. Şu anda her iki omuzumuzda 18 ilmek var. Artık bu kenardan kesmiyorum. Sadece buralardan keseceğim. Bu örgümü 30 sıra yapana kadar buralardan keseceğim ama şöyle 3 tane daha keseyim, sonra 2 sırada bir kesmeye başlayacağım. Şimdi yakayı bitirdim, 30 sıra ördüm. Burada da omuzlarımda da 12 ilmek kaldı. Diğer arkayı alıp bakın tersler iç tarafta, iki kenarda da düz taraflar. Şöyle koyuyorum. Şuradaki ipimi bağlayayım önce. Buradaki bir ilmeğimi alıyorum. Diğer taraftan da bir ilmek alıyorum. İkisini şöyle çıkarıp önce bu şişten, sonra bu şişten çıkarıyorum. Sonra ikinci ilmekleri örüyorum. İkisini de çıkarıyorum. Burada kesme işlemine başlıyorum.
Evet. Kesme işlemimiz böylece bir omuzumuz bitti. Şuradan kesip bunu şöyle son kalan tek ilmeği kapatıyoruz. Diğer omuzumuzu da aynı şekilde kapatalım. Kol biyelerinde görüşelim. Omuzlarımızı kapattık. Şimdi bu kenardan başlayarak ilmek çıkarmaya başlayacağım. Kolumuzun biyesini yapmak için. Evet. Bu kestiğimiz yerlerde birer tane ilmek çıkaralım. Sonra 4 tane kesmiştik. 4 tane ilmek çıkardım. 2 tane ilmek kesmiştik. Bir tane ilmek kesmiştik. Ve bir tane. Sonra şu aralardan iki büyük ara, bir şöyle ortadan iki büyük aradan bir küçük aradan ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. Kol büyesi için ben 56 tane ilmeği taktım şişime. Şimdi yine fantazi lastiğimizi örmeye devam edeceğiz. İlk sıramızı göstereyim. Yalnız bu sırada ben şu taraftan alıyorum. Buradaki delikler büyük büyük görünmesin diye. İkinci sırada öyle almayacağım. Yine üstten geçiriyorum. Şimdi kolların biyelerini bitirdim. Yakaya ben başladım. Normal şekilde ilmekleri alıyoruz. Şu taraftan 44 ilmek aldım. Bir tane şurada orta yer, bak işaret koymuştum zaten. Bir ilmek, 44 tane de burada ilmeğim var. Yani toplamda 89 ilmek aldım. Burada normal aynı kol gibi örüyoruz. Sadece püf noktası ilk sıradan itibaren şuradaki ilmeği düz şekilde örüyoruz. Arkadan örersek ters, buradan düz normal bir şekilde alıyoruz. Bu ilmeğin iki kenarındaki ilmekleri her sıra arkadan örerken de önden de örerken de iki tane birden alıyoruz. Burası böyle V şeklinde olsun diye, yoksa potlanır. Şimdi orayı ben göstereyim. Tersteyim. Fantazi lastik olduğu için şöyle üstten alıyoruz. Ama diğer ilmeğimizi düz örüyoruz. Burada iki tane kaldı düz ilmeğimizden sonra. Bunun ikisini birden alıyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Sonra buradaki iki ilmeğimi de birden alıyorum. Yine fantazi lastiğime normal şekilde dönüyorum.
arkadan da önden de burayı aynı şekilde yapmaya çalışalım. Şimdi ben 6 sıra ördüm. Bir ters daha yapıp ön yüzden kapatırken orada tekrar bölüyorum. 8. sırada ilmeklerimi şimdi kapatmaya başladım. Yalnız düz şu örgülerim fantazi olduğu için şuradan örüyorum ve kesiyorum. Hep düz örgüyle kapatıyorum. Şimdi 2 tane ilmeğimiz yine var. Bunun ikisini birden alacağım. Düz öreceğim. Bunun da ikisini birden alacağım. Evet. İlmeklerimizin hepsini bu şekilde kapatalım. Şimdi bulut yapımına geçiyorum. Ben bulutlarımı şöyle göstereyim. Alize Soft Plus ipiyle ördüm. Bununla ördüğüm bulutlarım şöyle. Normal iplikle ördüğüm bulutlar şöyle. Yalnız size göstermem için ben de mecburen bu ipten öreceğim tekrardan. Şöyle istediğimiz kadar 12, 15, 16 zincir çekiyoruz. Bulutlarımızın, yapacağımız bulutlarımızın boyutuna göre. Ben normal boyutta bir bulut yapacağım şimdi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane de dönmek için zincir atalım. Sonra ikinci zincirimize şöyle bir sık iğne yapalım. Bütün zincirlerimizin şöyle tepesine batıp sık iğne yapıyoruz. En sonuncusuna 3 tane sık iğne dolduralım. Köşeyi dönmek için. Diğer tarafa geçiyoruz. Şu ipimi de arkadan yürüttüreyim. Aynı şekilde sık iğnelerimize devam ediyoruz. Bu köşeye de geldiğimizde buraya da 3 tane yine sık iğne yapıyoruz ve dönüyoruz.
Tekrar ikinci sıradan her battığımız sık iğnenin yaptığımız sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne ile dönüyoruz. Bu battığımız kenardaki 3 tane sık iğnemizin hepsinin tepesine ikişer tane daha yapıyoruz. Ayrı ayrı 2 ve 2. Tekrar birer tane. Bu kenarda da yine aynı şekilde ikişer tane doluyoruz. Bu sırayı isterseniz bir sıra daha yapabilirsiniz. Yani bulutunuzu büyük yapmak istiyorsanız ben yeterli görüyorum. Şimdi şöyle tel atıyoruz. İlk deliğe batıp ikili bir trabzan yapıyoruz. Bunu ipliğimizin kalınlığına göre 5, 6, 7 doldurabiliriz aynı yere. Şimdi 3 yaptım. 4 5 yaptım. Sonra tekrar dibindeki deliğe bir sık iğne yapıyoruz. Bu öbeği istediğimiz yere koyabiliriz. Bir tane daha yapalım. Bir trabzan, 2 trabzan, 3 4 5 trabzan. Şöyle buraya ekliyoruz. Bir tane daha şuraya yapalım. 1 2 3 4 5 kenar olduğu için köşe 6 doldurdum. Evet, sık iğnemizle birleştiriyoruz. 1 2 3 ara verdikten sonra bir tane daha yapalım. Diyorum ya, bunları istediğimiz yere koyabiliriz. Üç, 4 5 1 2 3
toplayayım. 1 2 3 4 5. Evet, bulutlarımız bu şekilde oluyor. Bunun küçüklüğünü, büyüklüğünü siz ayarlayacaksınız. Ben daha önce yaptığım diğer ipten bulutlarımın dikişini göstereyim. Şöyle ipime geçirdim. İster böyle yapın, ister böyle yapın. Şuraya koyayım mesela. İğneme de teli geçirdim. Şu kenarlardan dikişini yapıyoruz. Evet, bulutlarımızı da böyle dikelim. Tekrar görüşelim. Evet, süveterimizi bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Anlamadığınız yerleri yorumlar kısmında belirtiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada Instagram hesabım Büyükanne Elinden takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.